Ders bir dijital dikkat dağıtıcıları. Hey Anna, bugünlerde insanların telefonlarında ne kadar zaman harcadığını fark ettin mi? Merhaba John. Evet, oldukça şaşırtıcı. Herkes ekranlarına yapışık gibi görünüyor. Sizce bunu yönlendiren şey nedir? Sosyal medyanın büyük rol oynadığını düşünüyorum. İnsanlar bağlantıda kalmak ve güncel kalmak istiyor. Bu da telefonu elinizden bırakmayı zorlaştırıyor. Kesinlikle. Ve bu kadar çok içerik mevcut olduğundan akisler arasında gezinirken zamanın nasıl geçtiğini anlamak kolaydır. Sak, ortalama bir insanın günde 3 saatten fazla telefon başında vakit geçirdiğini okudum. Bu önemli bir zaman dilimi. Gerçekten öyle. Bazen yüz yüze etkileşimlerimizi etkileyip etkilemediğini merak ediyorum. Sosyal davranışlarda herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? Evet, kesinlikle. İnsanlar sosyal ortamlarda bile çoğu zaman birbirlerinden ziyade cihazlarıyla daha fazla ilgileniyor gibi görünüyor. Bu endişe verici. Bu beni daha anlamlı konuşmaları nasıl teşvik edebileceğimiz konusunda düşündürüyor. Belki toplantılar sırasında telefonsuz zamanlar ayarlayabiliriz. Herkesin birbiriyle bağlantı kurmaya odaklanmasına yardımcı olabilir. Bu harika bir fikir. Daha derin konuşmalara ve ortak deneyimlere yol açabilir. Böyle bir şey denedin mi? Ben var. Yakın zamanda arkadaşlarımızla yediğimiz bir akşam yemeğinde telefonlarımızı bir sepete koyduk. En iyi akşamlardan biri olduğu ortaya çıktı. Kulağa harika geliyor. Dikkatiniz dağılmadan anın tadını bu kadar çok çıkarabilmeniz şaşırtıcı. Kesinlikle. Hepimizin dijital yaşamlarımız ile gerçek hayattaki etkileşimlerimiz arasında bir denge bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Ders 2: Tarihsel yansımalar. Hey Anna, eski Güney'in sosyal ve politik liderleri ve onların köle emeği kullanımı hakkında bir şeyler okuyordum. Merhaba John. Bu alir bir konu. Okuduğunuzda ne gibi bilgiler edindiniz? Bu liderlerin ahlaki açıdan yanlış olmasına rağmen köleliği ekonomileri için gerekli bir şey olarak meşrulaştırmaları dikkat çekicidir. Evet, o dönemin karmaşık tarihini vurguluyor. Birçok lider yaşam tarzlarını korumak konusunda derinden kararlıydı. Kesinlikle. Çoğu zaman ekonomik kazanımı insan haklarından önde tutuyorlardı ki bu da rahatsız edici bir düşünce. Bu, gücün ahlaki değerleri nasıl yozlaştırabileceğinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. O zamandan bu yana toplumun nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz? Artık insan hakları ve eşitlik konusunda daha büyük bir farkındalık olduğuna inanıyorum. Ancak zorluklar hala devam ediyor. Doğru. İlerlemenin devam etmesini sağlamak için bu konuları tartışmaya devam etmek önemlidir. Başkalarını iyi gitmek için neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Okullara daha fazla tarih dersinin dahil edilmesinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Benzer hatalardan kaçınmak için geçmişi anlamak çok önemlidir. Kabul ediyorum. İlgi çekici tartışmalar ve açık forumlarda bu konular hakkında eleştirel düşünmeyi teşvik edebilir. Kesinlikle. Her zaman herkes için eşitliğe ve adalete değer veren bir toplum için çabalamalıyız. Ders 3: Rezervasyon planları. Hey Anna, yakın zamanda bir gezi ayarlarsak harika olur. Koltukları onaylayabilir misiniz? Merhaba John, elbette. Hemen sizin için ayırtacağım. Hangi tarihe bakıyoruz? Gelecek ayın ilk hafta sonunu düşünüyordum. Bu işinize yarar mı? Evet, kulağa mükemmel geliyor. Bu tarihler için müsaitlik durumunu kontrol edeceğim.
Kaç koltuğa ihtiyacımız var? Bazı arkadaşlarımız bize katılmak isterse diye 4 sandalye alalım. Harika. Ekstra koltuk ayırdığınızdan emin olacağım. Ben kontrol ederken lütfen biraz bekleyin. Tabii, acele etme. Bu gezi için heyecanlıyım. Bazı seçenekler buldum. Biletler o hafta sonu için mevcuttur. Şimdi gidip rezervasyon yapacağım. Mükemmel. Bunu hallettiğin için teşekkürler. Her şeyin önceden ayarlanması harika olacaktır. Kesinlikle. İşlem tamamlanır tamamlanmaz size onayı göndereceğim. İleriye yönelik planlama her şeyi daha sorunsuz hale getirir. Evet, gerçekten öyle. Bu macera için sabırsızlanıyorum. Ders 4 Alışveriş bulguları. Hey Anna, dün alışveriş yaparken hoşuna giden bir şey buldun mu? Merhaba John. Evet. Giymek için sabırsızlandığım harika bir kot pantolon ve şık bir ceket buldum. Kulağa harika geliyor. Mükemmel kot pantolonu bulmak zor olabilir. Hangi stili seçtiniz? Ben yüksek ben modeli tercih ettim. Şu anda süper rahat ve modaya uygunlar. Güzel seçim. Yüksek belli kot pantolonlar şık ve çok yönlüdür. Onlarla ne giymeyi düşünüyorsun? Gündelik bir görünüm için onları sade beyaz bir tişört ve yeni ceketimle eşleştirmeyi düşünüyorum. Harika bir kıyafete benziyor. Rahat ama şık. Başka eşya buldun mu? Ayrıca bir kolye ve bir çift küpe gibi sevimli aksesuarlarım da var. Kıyafetlerime hoş bir dokunuş katacaklar. Aksesuarlar görünümü gerçekten güzelleştirebilir. Şık kıyafet alışverişi yapmayı sever misiniz? Evet, farklı tarzları keşfetmek ve kişiliğimi ifade eden parçaları bulmak çok eğlenceli. Bunu görebiliyorum. Her alışverişe çıksınızda küçük bir maceraya benziyor. Bir dahaki sefere sana katılmam gerekebilir. Ders 5 Yol güvenliği. Hey Anna, son zamanlarda yol güvenliğini, özellikle de bisikletliler ve yayaları düşünüyorum. Merhaba John, bu önemli bir konu. Herkesin güvenliğini sağlamak için tüm yol kullanıcılarının kurallara uyması gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Mesela yaya geçitlerinde bisikletlilerin yayalara yol vermesi gerektiğini düşünüyorum. Güvenliğe öncelik vermek mantıklıdır. Evet öyle. Yayalar genellikle daha savunmasızdır. Bu nedenle onlara geçiş hakkı vermek çok önemlidir. Bisiklet yolları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bisiklet yolları harika bir fikir. Bisikletlileri araçlardan ve yayalardan ayırmaya yardımcı olarak kaza riskini azaltırlar. Kesinlikle. Bisikletçilerin özel şeritleri olması daha fazla insanı bisiklete binmeye teşvik eder ve bu da çevre için faydalıdır. Bu doğru. Ayrıca trafik sıkışıklığının azaltılmasına da yardımcı olabilir. Bölgenizde bisiklet yolları ile ilgili herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? Evet, aslında mahallemde daha fazla bisiklet yolu uygulamaya başladılar ki bence bu harika. Bunu duymak harika. Daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eder ve çevre dostu ulaşımı teşvik eder. Kesinlikle. Ama aynı zamanda bisikletçilerin de sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı sürücüler gibi trafik kurallarına da uymalılar.
Kabul ediyorum. Hem bisikletçiler hem de sürücüler için yol güvenliği konusunda eğitim şarttır. Herkes için daha güvenli bir ortam yaratılmasına yardımcı olur. Ders 6. Kanada'da spor. Hey Anna, lacrosse'un Kanada'daki en eski sporlardan biri olduğunu biliyor muydun? Merhaba John. Evet. Lacrosse'un Kanada kültüründe bu kadar köklü olması büyüleyici. Bu konuda başka ne biliyorsun? Ülke genelinde profesyonel olanlar da dahil olmak üzere çeşitli liglerin olduğunu okudum. Katılımın oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bu çok etkileyici. Bu kadar çok insanın sporla uğraştığını görmek harika. Sizce lacrosse'u bu kadar popüler yapan şey nedir? Bunun oyunun hızlı tempolu doğası olduğuna inanıyorum. Hokey ve basketbol unsurlarını birleştirerek oynamayı ve izlemeyi heyecan verici hale getiriyor. Kesinlikle. Üstelik bu bir takım sporu olduğundan oyuncular arasında dostluğu ve takım çalışmasını teşvik eder. Hiç oynamayı denedin mi? Yapmadım ama denemeyi çok isterim. Çok eğlenceli görünüyor. Peki ya sen? Okulda biraz oynadım ve çok heyecan vericiydi. Ödülü strateji gerçekten ilgi çekici. Bu harika bir deneyime benziyor. Daha fazla okulun lacrosse sporu sunması gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Bunu genç yaşta tanıtmak, yeteneğin geliştirilmesine ve spora olan ilginin artmasına yardımcı olabilir. Kabul ediyorum. Gençler arasında fiziksel uygunluğu ve takım çalışmasını teşvik etmenin harika bir yolu. Ders 7. Sosyal medya farkındalığı. Hey Anna, sosyal medyayı ve onun refahimiz üzerindeki etkisini düşünüyordum. Merhaba John, bu ilginç bir konu. Sosyal medyanın zihinsel sağlığımızı nasıl etkilediğini düşünmek önemlidir. Kesinlikle. Kendinizi kötü hissetmenize neden olan hesapları takip etmeyi bırakmanın önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Feedinizi düzenlemek, çevrimiçi ortamda daha olumlu bir deneyim sunabilir. Sizce ne tür hesaplardan kaçınmamız gerekir? Gerçekçi olmayan güzellik standartlarını veya olumsuz karşılaştırmaları destekleyen hesaplar zararlı olabilir. Çoğunlukla yetersizlik duygusu yaratırlar. Evet, bunun yerine bize ilham veren ve moralimizi yükselten hesapları takip etmek önemlidir. Olumlu içeriğin ruh halimiz üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Tamamen katılıyorum. Her şey dengeyle ilgili. Değerlerimize uygun içerikle etkileşime geçmek genel zihniyetimizi geliştirmemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca sosyal medyaya ara vermek de faydalı olabilir. Düşünmek için zaman tanır ve stresi azaltır. Bu harika bir fikir. Bazen bağlantıyı kesmek ve gerçek hayattaki etkileşimlere odaklanmak çok önemlidir. Evet, bu dengeyi bulmak, sosyal medyanın faydalarından yararlanırken olumsuz taraflarını en aza indirmenin anahtarıdır. Peki dedin. Önemli olan teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmaktır. Ders 8. Okul rutini. Hey Anna, okulumuzun yeni öğretmeni hakkında bir şeyler duydun mu? Adi Bay Parker. Merhaba John. Evet, gerçekten ilgi çekici olduğunu duydum. Hangi konuyu öğretiyor? Tarih öğretiyor ve derslerinin oldukça etkileşimli olduğunu duydum. Bu öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmeli. Kulağa harika geliyor.
İnteraktif sınıfların öğrencilerin bilgiyi daha iyi akılda tutmasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Derslerinin ne zaman başlayacağını biliyor musun? Sanırım okul zil sabah 8:45'te çalıyor. Dolayısıyla ilk dersinin bundan hemen sonra olacağını varsayıyorum. Mükemmel. Güne tarihle başlamayı seviyorum. Geçmişteki olaylar ve bunların dünyamızı nasıl şekillendirdiği hakkında bilgi edinmek büyüleyici. Kabul ediyorum. Bay Parker tarihi canlandıracak gibi görünüyor. Umarım ilginç hikayeler paylaşır. Eminim yapacaktır. Dersleri gerçek yaşam deneyimlerine bağlayabilen bir öğretmene sahip olmak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Derslerini sabırsızlıkla bekliyorum. Belki daha sonra birlikte çalışabiliriz. Ders 9 Şükran Günü gelenekleri. Günaydın Anna. Şükran günü yaklaşırken gelenekleri düşünüyordum. Merhaba John. Şükran Günü harika bir tatil. En sevdiğiniz kısım hangisi? Yemeklere bayılıyorum. Özellikle balkabagi turtasına. Yerde yetişen büyük turuncu bir sebzeden yapıldığını biliyor muydunuz? Evet, bal kabaklarının çok yönlü olduğunu düşünüyorum. Turtaların yanı sıra çorbalarda ve hatta ekmeklerde bile kullanılabilirler. Kesinlikle. Tek bir sebzeden bu kadar çok yemeğin çıkabilmesi şaşırtıcı. Yemek pişirmeye yardım ediyor musun? Genellikle mutfakta anneme yardım ediyorum. Yeni tarifler öğrenmenin ve bak kurmanın eğlenceli bir yolu. Kulağa harika geliyor. Birlikte yemek pişirmek kalıcı anılar yaratabilir. Ailenize özel tarifleriniz var mı? Evet, büyük annemin dolmaları ailelerin favorisidir. Otar ve baharatlarla doludur. Senden ne haber? Ailemin yemeğe hoş bir eksilik katan gizli bir kizilcik sosu tarifi var. Ders 10 Akilli Ali Seris. Hey Anna, bu hafta satın almam gereken şeylerin bir listesini yaptım. Organize olmak istiyorum. Merhaba John. Bu akıllıca bir hareket. Listenizde neler var? Biraz alışverişe, birkaç kitaba ve belki yeni bir çift ayakkabıya ihtiyacım var. Çok yönlü bir liste gibi görünüyor. Satın almanız gereken başka bir şey var mı? Pek sayılmaz. Sanırım bu haftayı tamamladım. Kısları basit tutmayı seviyorum. Bu iyi bir strateji. Odaklanmış bir listeye sahip olmak zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. Kesinlikle. Ani satın almalardan kaçınmaya çalışıyorum. Gerçekten toplayabilirler. Seni duyuyorum. Bütçeye bağlı kalmak önemlidir. Akıllı alışveriş yapmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Fiyatları karşılaştırmanızı ve satışları aramanızı öneririm. Büyük bir fark yaratabilir. Harika tavsiye. Ayrıca indirimleri ve fırsatları gösteren alışveriş uygulamalarını kullanmayı da seviyorum. Bu harika bir fikir. Teknoloji, alışveriş yaparken paradan tasarruf etmemize gerçekten yardımcı olabilir. Ders 11 Aktif kalmak. Hey Anna, aktif kalmanın faydalarını okudum. Obezitenin önlenmesine ve sağlıklı bir kilonun korunmasına gerçekten yardımcı olur. Merhaba John, bu mantıklı. Düzenli egzersiz sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da iyileştirebilir. Kesinlikle. Egzersiz yaptığımda gün boyunca kendimi daha enerjik ve odaklanmış hissettiğimi fark ettim.
Kesinlikle. Ayrıca stresi azaltmak için harika bir yol olabilir. Ne tür aktivitelerden hoşlanırsınız? Kosmayı ve bisiklete binmeyi seviyorum. Her ikisi de kardiyovasküler sağlık için mükemmeldir. Senden ne haber? Yoga yapmaktan ve yüzmekten hoşlanırım. Esnekliğe yardımcı olurlar ve çok sakinleştiricidirler. Bunlar harika seçimler. Sevdiğiniz bir şeyi bulmak önemlidir. Böylece ona bağlı kalabilirsiniz. Kesinlikle. Hoşunuza giden bir aktivite bulmak, aktif kalmanın daha az angarya gibi hissetmesini sağlar. Grup dersleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence harikalar. Sizi motive edebilir ve bir topluluk duygusu yaratabilirler. Evet. Ayrıca benzer ilgi alanlarını paylaşan yeni insanlarla tanışırsınız. Kesinlikle. Bu bir kazan-kazan durumu. Birlikte aktif kalmak deneyimi daha da keyifli hale getirebilir. Ders 12. Diz mekan ekipmanları. Günaydın Anna. Son zamanlarda yeni disk mekan malzemeleri arıyordum. Merhaba John. Şehir merkezinde farklı aktiviteler için geniş bir ürün yelpazesine sahip bir mağaza var. Gerçekten mi? Kulağa mükemmel geliyor. Ne tür faaliyetlere hitap ediyorlar? Yürüyüş ve kamp ekipmanlarından bisiklet ve tırmanma malzemelerine kadar her şeyi sunuyorlar. Bu tek adresli bir mağaza. Bu harika. Yürüyüş için yeni bir sırt çantasına ihtiyacım var. İyi bir seçimleri var mı? Evet, birçok marka ve tarzları var. Hafif ve dayanıklı bir şey bulabilirsiniz. Tam olarak aradığım şey bu. Uzun yürüyüşler için rahat bir şey istiyorum. Kesinlikle kontrol etmelisiniz. Ayrıca genellikle indirimleri vardır. Bu nedenle çok şey bulabilirsiniz. Bunu not edeceğim. Kaliteli ekipman için alışveriş yaparken biraz para biriktirmek her zaman güzeldir. Ders 13. Proje yönetimi. Hey Anna, son isim üzerine düşünüyordum. Son pozisyonunuzdaki ana sorumluluklarınız nelerdi? Merhaba John. Proje zaman çizelgelerini denetledim ve her şeyin yolunda kalmasını sağladım. Oldukça zorluydu. Bu büyük bir sorumluluk gibi görünüyor. Her şeyi düzenli tutmayı nasıl başardınız? Rant semaları ve proje yönetimi yazılımı gibi çeşitli araçları kullandım. İlerlemeyi görselleştirmeye gerçekten yardımcı oldular. Bu akıllıca. Görsel araçlar ekiple iletişim kurmayı kolaylaştırabilir. Kesinlikle. Ayrıca güncellemeleri tartışmak ve sorunları çözmek için düzenli toplantılar yaptım. Proje yönetiminde iletişim çok önemlidir. Herhangi bir önemli zorlukla karşılaştınız mı? Evet, bazen beklenmedik gecikmeler yaşanabiliyor. Hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve çözüm bulmak çok önemliydi. Hayal edebiliyorum. Projeleri etkili bir şekilde yönetmek için esnek olmak çok önemlidir. Bu deneyimlerden ne öğrendiniz? İleri planlamanın ve proaktif olmanın önemini öğrendim. Potansiyel aksaklıkları en aza indirmeye gerçekten yardımcı olur. Bunlar değerli dersler. Becerilerinizin gelecekteki çabalarınızda faydalı olacağından eminim. Ders 14. Piknik planlama. Hey Anna, bu hafta sonu için piknik planlamayı düşünüyordum.
Merhaba John. Bu harika bir fikir gibi görünüyor. Aklında ne var? Parka gidebiliriz. Güneşin tadını çıkarabiliriz ve biraz yiyecek getirebiliriz diye düşündüm. Havanın soğuması ihtimaline karşı bir battaniye hazırlamalıyız. Beach ugly. Sıcaklık düşerse bir battaniye bizi kesinlikle sıcak tutacaktır. Hangi yemeği hazırlamayı düşünüyorsunuz? Biraz sandviç yapıp meyve getirmeyi düşünüyordum. Belki cips gibi birkaç atıştırmalık da olabilir. Kulağa çok lezzetli geliyor. Biraz içecek de getireceğime emin olacağım. Belirli bir şey istiyor musun? Biraz limonata mükemmel olurdu. Sıcak bir günde canlandırıcı bir şeyler yemeyi seviyorum. Harika seçim. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Açık havada dinlenmek ve birlikte güzel yemeklerin tadını çıkarmak güzel olacak. Evet, olacak. Ayrıca oynamak için bazı oyunlar veya frisbee de getirelim. Kesinlikle. Pikniğimize biraz eğlence katacak. Birkaç arkadaşımızı daha davet edelim mi? Bu iyi bir fikir. Ne kadar çoksa o kadar neşeli. Herkese mesaj atacağım ve kimlerin bize katılabileceğini göreceğim. Ders 15. Yemek deneyimi. Günaydın Anna. Dün gece o yeni restorana gittim. Atmosfer muhteşemdi. Merhaba John. Bu kulağa heyecan verici geliyor. Yemek nasıldı? Lezzetliydi. Bir süre sonra garson yemeğimi masaya getirdi ve ben de yemek için sabırsızlanıyordum. Ne sipariş ettin? Sebzeli ızgara somon yedim. Mükemmel pişmişti. Kulağa harika geliyor. Herhangi bir meze denediniz mi? Evet, bruschetta ile başladık. Taze ve lezzetliydi. Yemeğe başlamak için harika bir yoldu. Bruschetta'yı seviyorum. Hiç tatlıları var mıydı? Yaptılar. Çikolatalı lav pastasını paylaştık ve cennet gibiydi. Çok güzel. Güzel bir yemeğe mükemmel bir son. Servis nasıldı? Servis mükemmeldi. Personel dikkatli ve cana yakindi. Bu da deneyimi daha da iyi hale getirdi. Ders 16. Kıyafet alışverişi. Hey Anna, yaklaşan parti için yeni bir gömlek arıyorum. Merhaba John. Aklınızda belirli bir tarz var mı? Belki hem gündelik hem de resmi durumlar için ise yarayabileceklerden biri. Kulağa çok ünlü geliyor. Belirli bir rengi mi tercih edersiniz? Mavi renkte bir şey düşünüyordum. En sevdiğim renklerden biri ve üzerimde harika duruyor. Mavi harika bir seçim. Hem şık hem de klasik. Henüz herhangi bir mağazaya göz attınız mı? Henüz değil ama şehir merkezinde genellikle iyi bir seçim sunan bir mağaza var. Kesinlikle oraya gitmelisin. Genellikle başka yerde bulamayacağınız benzersiz parçalara sahiptirler. Bu hafta sonu bir gezi yapacağım. Belki birlikte gidip kıyafet seçimde birbirimize yardım edebiliriz. Kulağa eğlenceli geliyor. Ben de yeni kıyafetler kullanabilirim. Üstelik arkadaşla alışveriş her zaman daha keyiflidir. Kesinlikle. Hadi bir plan yapalım ve birlikte harika şeyler bulalım. Ders 17. Moda yenilemesi. Hey Anna, gardırobumuzu yenilemenin zamanının geldiğini düşünüyordum.
Alışveriş günümüzü planlayalım. Merhaba John, bu kulağa heyecan verici geliyor. Kesinlikle yeni kıyafetler kullanabilirim. Aklında ne var? Belki tişört ve kot pantolon gibi temel şeylerle başlayabiliriz. Bunların olması her zaman iyidir. Kesinlikle. Klasiklerle asla yalnız gidemezsin. Şehir merkezindeki yeni mağazaya göz atmak ister misin? Evet, çeşitli stil ve boyutlarda olduklarını duydum. Bizim için mükemmel bir yer olabilir. Harika fikir. Ayrıca isleri renklendirmek için sapkal veya esak gibi bazı aksesuarları da arayabiliriz. Bunu seviyorum. Aksesuarlar bir kıyafeti gerçekten değiştirebilir. Hangi renkleri düşünüyorsun? İlkbaharda parlak renklere yöneliyorum. Peki ya sen? Sanırım nötr tonlara sadık kalacağım ama burada ve orada bir renk tonuna açayım. Bu akıllıca bir yaklaşım. Karışık olması iyidir. Gitmeden önce ihtiyacımız olan şeylerin bir listesini yapmalı mıyız? Kesinlikle. Bir liste organize olmamıza ve odaklanmamıza yardımcı olacaktır. Bu hafta sonu buluşalım. Ders 18 Saatlik kaygıları. Günaydın Anna. Son zamanlarda kendimi kötü hissediyorum. Sürekli öksürüğüm ve yüksek ateşim var. Merhaba John. Bu kulağa pek hoş gelmiyor. Ne zamandır bu semptomlarınız var? Yaklaşık 3 gün önce başladı. Geçeceğini sanıyordum ama geçmedi. Devam etmesi durumunda mutlaka doktora başvurmalısınız. Herhangi bir tedavisini denediniz mi? Ballı sıcak çay içiyordum. Biraz boğazımı rahatlatmaya yardımcı oluyor. Bu iyi bir fikir. Zencefil çayı da öksürük için gerçekten etkili olabilir. Bunu denemek zorundayım. Sizce daha fazla dinlenmeli miyim? Evet, dinlenme iyileşme için çok önemlidir. Vücudunuzun iyileşmek için zamana ihtiyacı var. Kabul ediyorum. Ben de kendimi biraz yorgun hissediyordum. Sulu kaldığınızdan ve besleyici yiyecekler yediğinizden emin olun. Daha hızlı, daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. İpuçları için teşekkürler. Kendime dikkat edeceğim ve umarım yakında iyileşirim. Ders 19 Sanat ve Kültür. Hey Anna, Michelangelo'nun Davut heykelini hiç gördün mü? Merhaba John. Evet, olağanüstü bir sanat eseri. David tarihte çok ikonik bir figür. Kesinlikle. Heykel, İncil'de ünlü bir figür olan genç bir adamı temsil ediyor. Tav, Davut'un hikayesi büyüleyici. Özellikle de Golyat'ı nasıl yendiği. Kesinlikle. Heykel onun gücünü ve kararlılığını güzel bir şekilde yansıtıyor. Sen gördün mü? Ben var. Detayları yakından görmek nefes kesiciydi. Işçılık olağanüstü. Tahmin edebiliyorum. Fotoğraflarını gördüm ama orada olmak farklı bir deneyim olsa gerek. Kesinlikle. Heykelin ölçeği etkileyici ve sanatı gerçekten takdir edebilirsiniz. Bir gün galeriyi ziyaret etmeyi çok isterim. Bunun gibi sanat gerçekten insan deneyimine hitap ediyor. Ders 20. Parkı keşfetmek.
Hey Anna, şehir merkezindeki yeni parkı duydun mu? Merhaba John. Evet, çok güzel bahçeleri ve yürüyüş parkurları olduğunu duydum. Giriş ücreti nedir? Aslında parka girmek ücretsiz. Ziyaretçi merkezinde oturum açmamız gerekiyordu. Bu harika. Ücretsiz parklar, para harcamadan doğanın tadını çıkarmanın harika bir yoludur. Kesinlikle. Bütün günü orada keşfederek ve dinlenerek geçirebiliriz. Bu hafta sonu kontrol etmek ister misin? Ben isterdim. Piknik hazırlayabilir ve parkta öğle yemeğinin tadını çıkarabiliriz. Harika fikir. Sandviç ve atıştırmalık getirebilirim. Peki ya içecekler? Biraz limonata ve su alacağım. Susuz kalmamak önemlidir. Özellikle de hava güneşliyse. Kesinlikle. Ve oturmak için bir battaniye getirmeliyiz. Evet, pikniğimizi çok daha konforlu hale getirecek. Başka birini davet etmemiz gerektiğini mi düşünüyorsun? Bir düşünce. Belki birkaç arkadaşımızı bize katılmaya davet edebiliriz. Ne kadar çoksa o kadar nesili. Ders 21. Toplu taşımada gezini. Hey Anna, sanat sergisine gitmek için otobüse binmeyi düşünüyordum. Burada hiç toplu taşıma kullandınız mı? Merhaba John. Evet, yaptım. Oldukça kullanışlı. Nerede ineceğini nereden biliyorsun? Genellikle durak sayısını sayarım veya sürücüden yardım isterim. Bu şekilde daha kolay. Bu akıllıca. Bazen telefonumda bir harita uygulaması kullanıyorum. Bana ne zaman inmem gerektiğini gösteriyor. Bu harika bir fikir. Teknoloji gerçekten yön bulmamıza yardımcı olabilir. Kullanım kolay mı buluyorsunuz? Evet, Aysince oldukça basit. Ayrıca rota boyunca yeni yerler keşfetmene yardımcı oluyor. Bunu seviyorum. Yeni alanları keşfetmek heyecan verici olabilir. Herhangi bir gizli mücevher buldunuz mu? Kesinlikle. Duraklardan birinin yakınında çok güzel bir kafe keşfettim. En iyi hamur işleri onlarda. Kulağa çok lezzetli geliyor. Kontrol etmem gerekecek. Belki sergiden sonra birlikte gidebiliriz. Ders 22 etkileyicilerin gücü. Günaydın Anna. Etkileyicilerin pazarlama stratejilerini nasıl değiştirdiğini fark ettiniz mi? Merhaba John. Evet. Marka görünürlüğünü önemli ölçüde artırabilirler. Büyüleyici. Kesinlikle. Etkileyicilerin hedef kitleleriyle doğrudan bir bağlantısı var ve bu da önerilerini daha etkili kılıyor. Takipçileri onlara güveniyor. Dolayısıyla bir ürünün tanıtımını yaptıklarında daha özgün hissettiriyorlar. Kabul ediyorum. Ancak tanıtılan ürünün kalitesine de odaklanmalıyız. Kesinlikle. Markaların ürünlerinin beklentileri karşıladığından emin olmaları önemlidir. Ve doğru etkileyici büyük bir fark yaratabilir. Markanın değerlerine uygun birini bulmakla ilgilidir. Kesinlikle. Bu şekilde işbirliği gerçek hissettirir ve izleyicide yankı uyandırır. Bunun hem markalar hem de etkileyiciler için bir kazan-kazan durumu olduğunu düşünüyorum. Birlikte ilgi çekici içerikler oluşturabilirler.